Herkese merhaba. Sizlerle bugün çok güzel bir kiraz toka yapımını paylaşmak istedim. Kullanacağım malzemeler elimde pembe ip olarak Lanusa'nın vardı. Şöyle aynısını kullanmak isterseniz bu da yanlış hatırlamıyorsam Peria X Large olması lazım. 2 tane lastik tokamız, biraz elyaf, cımbız, makas, tığ olarak da 2 milim kullanıyorum. Sihirli halka yapımıyla başlayalım arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Baş parmağıma 2 kere doluyorum. Sonrasında tığımı şuradan geçirip şu şekilde bir kere kilitliyorum. Şimdi bu sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Yapalım birlikte. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra bunu ters çeviriyorum arkadaşlar. Şu altta kalan, şöyle de yapabilirsiniz. Rahat görmeniz için kısalanı çekiyorum böyle. İyicene sıkıştıracağım burayı. Sıkıştırdım ve şununla da hızlı bir şekilde çekiyorum. Şimdi burayı böyle bu ipi yürüteceğim arkadaşlar. Şimdi bütün sık iğnelerime çift batacağım arkadaşlar. İlkinden başlıyorum. Bu ipimi de yürüteceğim yanında. Aynı sık iğnenin içine 2 kere batıyoruz. 2, yanındakine başladım. 3 ve de 4, 5, 6 oldu. 7, 8, hep çift yapıyoruz. 9, 10 ve son sık iğnenin içindeyiz. 11, 12. Şimdi şunu keselim artık. Bu sırada bir sık bir çift öreceğiz sıra sonuna kadar arkadaşlar. Hep o şekilde yapacağız. Şunu işaret ipi olarak kullanabilirsiniz ya da farklı bir şey deneyebilirsiniz siz. Şöyle koydum. İlkine bir kez batıyorum. Sonrakine 2 kere aynı yere. Şimdi yanındakine bir tek, sonrakine çift. Sıra sonuna kadar 6 kez yapmış olacağız. Tek, çift, tekrar tek, çift yapıyorum. Tekrar tek ve de çift ve son tek çiftimi yapıyorum. En sonuncumda her zaman çift olacak arkadaşlar. Şu şekilde yaptık. 1, 2, 3. Şimdi 4. sıramıza geldik. 4. sıradan itibaren 4 sıra boyunca artırma ve eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. 4 sıra normal öreceğiz. 18 tane sık iğnemiz olmuş oldu. 3, 4, 5. 4 sıra ördüm ben ama video çekimde sıkıntı olduğu için bu bölümü tekrardan çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıramızı tamamladık. 8. sıradayız. En son bir sık iğne, bir artırmayla 18 sık iğnemiz olmuştu. Bunu 4 sıra boyunca ördük. 1, 2, 3, 4 şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. İpimi yine şu alana koyuyorum. Bir sık iğne, bir azaltma. Azaltmayı yaparken şöyle öndeki kanatları alacağız. 6 tane yapacağız bunu da.
sıra sonuna kadar bir tek bir azaltma yapacağız arkadaşlar. Ve son azaltmamı yapıyorum. Bu ipe artık ihtiyacım yok. Attım. Şimdi 3 tane daha azaltma yapıp elyaf doldurmaya başlayacağım. Şöyle 1 2 ve de 3. Şöyle içim açıyorum. Az bir elyafımdan alıyorum şimdi. Buraya koyacağım. Şimdi dolduracağım. Elyafı doldurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Elinizde eğer bu tarz cımbızınız yoksa şu şekilde makasla da yapabilirsiniz. Ama dikkat edin, ucu sivri olduğu için örgünüze, yaptığınız tokaya zarar vermesin. Şimdi böyle yavaş yavaş dolduruyorum. Şu fazla gelecek. Parmağımla şu içinde şöyle bir yerleştirdim. Örerken beni engellemesin diye. 3 tane azaltmıştık en son sıramızda. Devam ediyoruz. 4 5 6 7. Şimdi bu bir sık iğneyi atlayıp yanındakini şöyle içeriden geçirip şu şekilde sıkıştırıp ipimi de uzun bırakıyorum ve kirazım hazır arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bu ipi nasıl sakladığımızı göstereyim ben size. Şu şekilde iğneden ipliğimizi geçirdik. En dipteki yerden hemen en yakın yerinden içeriye gönderiyorum. Ve şuradan da şu şekilde birazcık sıkıştırarak ilmek kaymasın diye şu şekilde sağlamlaştırıyoruz. Altta kalan şu fazla ipimizi de kesiyoruz. Şimdi yeşil iple şu aradaki şu askıları yapacağız. Nasıl yaptığımızı göstereyim. İpim karışmış. İpimi biraz açayım. Tamam. Önce tığımda ipimi şöyle bir kilitliyorum arkadaşlar. Şöyle kilitleyin. Sonra alın kiraz tokanızı buradan bu şekilde geçiriyoruz ve buraya kilitliyoruz. Kilitledikten sonra hemen şu öndeki ilmekten sadece önlerini alıyoruz. Farklı bir zincir tekniği. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çektim. 7 tane zincirimi, normal zincir bu. Aradaki farkı şöyle görün. Hemen bu en son yapmış olduğumuzun ön kısmından geçiriyoruz. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi 9 tane daha önden alarak zincir yapacağız.
9 tane oldu. Şimdi diğer kirazımızı alıyoruz. Şöyle birleştirmeyi yaptığımız yerden göz kararı karşılıklı gelecek şekilde geçirdim. Buraya bir sık iğneyle ve şeyle sabitleyip ipimi uzun kesip kapatıyorum. Bu ipleri de içinde saklayacağım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Göstereyim size. Şunu da şuraya kilitleyip şu biraz uzun. Şöyle keselim. Şu şekilde alıp ipi içinde gezdiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hazır. Tabii ki elyaf olduğu için siz kirazları elinizle şekil vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi şu yeşil yaprak kısmını anlatacağım. Kiraz toka yapımına yaprakla devam ediyoruz. 12 tane zincir çekeceğiz. Başlangıcımı bu şekilde yapıyorum. Sıktım bunu. Şimdi 12 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi ilk sık iğne, ikincisini şöyle 12. değil yani 11.'ye bir tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Sonrakine tığımın üstüne alıyorum. Üçünü bir kere de çekeceğim. Yalancı trabzan. Tekrar ipin üstüne aldım. Tekrar üçünü aynı anda çekiyorum. Tekrar ip aldım. Bu sefer iki kere de çekeceğim. 1, 2. İp aldım. Tekrar bir sonrakinde 1, 2 kere ip aldım. Bu sefer bunu 3 kere de çekeceğiz. 1, 2 ve de 3. Şimdi aynısını tekrar yapıyoruz buraya. Şuranın aynısını yapacağız tersten. 2 kere de çekiyorum. İp aldım. İkili trabzan yapıyorum yani. İp aldım. Şimdi yalancı trabzan. Üstüne ip aldım. Üçünü bir kere de çektim. İp aldım. Üçünü bir kere de çektim. Şimdi en son kalan zincirime 3 kez sık iğne yapacağım. 1, 2 ve de 3. Şimdi arkadaşlar karşı tarafa geçeceğiz. Bunun aynısını buraya da öreceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 sık iğne yaptığım için hemen şuradan yalancı trabzanla başlayacağız. Hemen ilk zincirin, ikinci zincirin oluyor artık. Bir kere de çektim. Tekrar aynısını yapıyorum. Bir sonrakine yalancı trabzan. İp aldım. İkili trabzan yapıyorum. 2 kere de çektim. Tekrar bir tane daha. İkili trabzan. Şimdi tekrar ip aldım. 3 kere de çekeceğim orta kısım. 1, 2, 3. İkili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Bu tokanın sayılarını ben sonra videonun altına yerleştireceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yalancı trabzan 2 tane yapacağız. İp aldım. Tekrar ve en son zincirin içerisine şurada ip kaydı. Şunu sökelim. Şöyle tekrardan yalancı trabzanımızı yapalım. Bu arada arkadaki ipi yürüttüm ben arkadaşlar. En son kalan şu gördüğünüz zincire bir tane şöyle sık iğnemi yaptım.
İlk başlangıç yerimin hemen şu bölgeden, bakın şu bölgeden ipimi geçiriyorum. Bir tane ilmeği kaydırıp sıkıştırıyorum buraya arkadaşlar. Yaprağımız bu. Şimdi bu yaprağın aynısını karşı tarafa yapacağız. Tekrar 12 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. kötü oldu. 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Aynı şekilde bir sık iğne. Bunu biraz hızlı öreyim artık. Yalancı trabzan. 2 tane. 2 tane. İkili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Şimdi bunu 3 kere de çekeceğiz. İkili trabzan. Şimdi yalancı trabzan. Üçün aynı anda 2 tane. Ve şuraya bir tane sık iğne. Şimdi bunu bu şekilde yaprağımı çeviriyorum. Şuradan bir tane ilmek kaydırıyorum. Hemen ilk zincirin tepesine bir tane sık iğne aldım. Hemen karşılıklı gelecek yerden sıradan devam ediyorum. Yalancı 2 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağız. Birincisi, bu da ikincisi. Şimdi 3 kere de çekeceğiz. 1, 2, 3. Şimdi ikili trabzan. İki tane yalancı trabzan. Ve en sonuncuya bir sık iğne. Diğerindeki gibi bunun da hemen ilk başlangıç sık iğnemin tepesinden bu şekilde geçirip bir tane ilmek kaydırıp bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Evet, yaprağımız hazır. Şimdi şu orta kısmının dal bölümü olan alanını yapacağız. Şimdi orta kısımdaki yaprağın dal görünümü bölümüne geçtik. Şu şekilde. Şimdi şurada bakın alanlar var. İlk birincisini şöyle girdik. Arkadan bunu böyle içeri doğru çekeceğiz. Ve çektik. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Hemen bir sonrakinden zincirin orta bölümünden ilmek geçirerek, ilmek kaydırarak hep yapacağız. Bu şekilde. Orta kısma gelene kadar böyle devam edelim. Şimdi geldik. Şimdi şuradaki tepe noktasından tığıma geçirdim. Kirazımı aldım. Şu başlangıç orta kısmın hemen şu alanına sabitleyeceğim bunu. Birleştirmeyi tığla yapıyoruz. Bu dönmüştü zaten. Hemen şuranın başlangıcı. Gene diğer bölgenin başlangıcıyla ilmek kaydırarak aynen devam ediyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Sonra o bölgeyi şunları düzelteceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ve bugün de hep tığım ipi alıyor. Şu şekilde devam ediyorum. İlginçtir. Şöyle devam edelim. Şu arkada bir ipim vardı ya. Onu bir kenara koyalım. Örmemizi engellemesin ama bu bir garip oldu. Çünkü tığım örgümü çekti. Şunu arkaya doğru çekelim. Görüntümüz kötü olmasın.
Arkada kalırsa sorun olmaz. Örerken bazen bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Her zaman muntazam olmuyor ne yazık ki. Devam ediyorum sıradakiyle. Devam ediyorum. En baştaki uca kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Görüntü biraz gitti ama. Şöyle kestim arkadaşlar. Elimle hemen düzeltiyorum. Bakın şöyle. Şu arkada kalan ipimizi hemen şöyle kestim. Şunu nasıl gizliyorum ipimi? Şöyle hemen arkadan ilk alandan şöyle giriyorum arkadaşlar. Şunu çekiyorum. Şöyle bir sıkıştırıyorum şurada. Sonra aşağı kadar bu şekilde birer atlayarak, birer boşluk bırakarak, kolay değil tabi. Böyle. Bu şekilde. Bu zaten lastik bölümüne yapışacak. Bunu da şuradan şöyle bıraktım. Şimdi bu böyle. Lastiğe nasıl yapıştırdım da göstereyim ama silikon tabancamı da ısıtayım, hemen dönüyorum ben. Evet, bence tokalarımız çok şirin, çok hoş oldular. Bu zincirlerin sayısını artırabilirsiniz. Kirazlarınızı daha büyük yapabilirsiniz, daha küçük yapabilirsiniz. Sayılar sizin, tamamen gönlünüze kalmış. İnternetten aldığım şöyle lastik tokalar var. Şimdi buna monte edeceğiz. Elimle şöyle yerleştiriyorum. Göz kararı hemen şöyle bir miktar silikon tabancası. Bu da çocuklarımın tabancasıydı. Artık benim oldu tabii. Şöyle yerleştirdim. Tokamın şu arka orta kısmını şuraya denk gelecek şekilde bakın şöyle yerleştiriyorum. Elimle de şekil veriyorum. Biraz yapışıncaya kadar da bekliyorum. Şöyle tokamız hazır. Gayet güzel oldu. Diğerini de yapalım birlikte. Şöyle açtım. Göz kararı şöyle yerleştirdim. Aldım. Orta kısmını şöyle yerleştirdim. Bakın şu kestiğimiz artık iplerimiz zaten tokaya yapıştığı için görünmüyor. Ve kiraz tokalarımız hazır. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.